Merhabalar. Tuning nasıl yapılır video serisinin 3. videosuyla devam ediyorum. Bir önceki videoda tork haritası ve driver wish haritasını düzenlemiştik. Bu video ile beraber turbo haritalarını düzenleyeceğiz. Daha önceki videoları seyretmediyseniz yukarıdaki linkten oynatma listesine ulaşabilirsiniz. Programı açalım ve anlatmaya başlayalım. Bir önceki videoyu kısaca özetleyelim. Tork haritasında gerekli artış miktarlarını yapmıştık. Yeni yakıtımız 70 mg'dı. Driver wish haritasını değiştirmemize gerek yoktu çünkü %100 gaz pedalında yeterli yakıt miktarını istiyordu. Fakat gaz pedal tepkimesini arttırmak için bu kısmı arttırmıştık. Şimdi yakıtı arttırdığımıza göre bunun için gereken hava miktarını arttırmamız gerekecek. Bunun için de turbo haritasını düzenlememiz gerekiyor. Turbo haritasını açalım. Turbo haritamızı inceleyelim ve ne yapmamız gerektiğine karar verelim. X ekseni yakıt miktarı 50 mg yakıtta son buluyor. Z eksenimiz turbo basıncı 2350 mbar maksimum turbo basıncımız var. Tork haritamızda yeni yakıtı 70 mg olarak bulmuştuk. 70 mg yakıt için gereken turbo basıncını bulmamız gerekiyor. Bunun için birkaç formül kullanacağız. Fakat öncesinde ideal hava yakıt oranından bahsetmemiz gerekir. Dizel için ideal hava yakıt oranı 14.6'dır. Bu ne demek oluyor? 1 mg dizeli yakabilmek için 14.6 mg havaya ihtiyaç duyduğumuz anlamına geliyor. Fakat 14.6 ideal değeri kullanmak yerine biz hesaplamalarımızda 17'yi kullanacağız. Çünkü motorda hem ısınmasını istemiyoruz hem de duman oluşmasını istemediğimiz için bütün hesaplamalarımızda hava yakıt oranını 17 olarak alacağız. Peki bu bilgiler ışığında yeni yakıtımıza gereken hava miktarını bulalım. Yeni maksimum yakıtımız 70 mg'dı. Hava yakıt karışım oranını da 17 istiyorduk. 70 mg'ı 17 ile çarparsak 1190 mg hava miktarını buluruz. Bu 70 mg yakıtı dumansız veya sıcaklık olmadan yakabilmek için gereken hava miktarı oluyor. Bu hava miktarını sağlayabilmek için de gereken turbo basıncını bulmamız için kullanacağımız formül hava miktarı bölü silindir hacmi eşittir gereken turbo basıncı. Kabaca bu şekilde bulabiliriz. Bu motor 1.9 TDI motor. Yani motor hacmi 1.9. Silindir hacmini bulmak istersek de motor 4 silindirli olduğu için 4'e bölmemiz gerekir. 1.9 bölü 4 dersek bir silindirin hacmi 0.475 litre çıkar. Formülde yerine koyarsak hava miktarımız 1190'dı. Bunu 0.475'e bölersek 2505 milibar turbo basıncını buluruz. Yani 2505 milibar turbo basıncı bize 70 mg yakıtı yakabilmek için gereken turbo basıncı olduğu anlamına geliyor. Artık gereken yeni maksimum turbo basıncımızı biliyoruz ve maksimum yeni yakıtımızı da biliyoruz. Bunlara göre turbo haritamızı düzenleyebiliriz. Turbo haritasında 50 mg'lı bittiğini söylemiştik. Buraya bir sütun eklememiz gerekiyor. Fakat yazılımda böyle bir olay olmadığı için bu harita içerisinde yapmamız gerekiyor bu işlemi. Buraya yeni bir sütun açamayacağımız için burada sütunları kaydırmamız lazım. Bunun için 3 sütunu seçip kopyalayarak Ctrl+C diyerek buraya Ctrl+V ile yapıştırıyorum. 3 sütun kaydırdık. X eksenini de kaydırmam gerekiyor. Yani buradaki 3 değeri bir sola kaydıracağım. 30'u 35 yaptım. 35'i 45. 45'i 50. Artık bir sütunumuz boşta. Yani 30 değerini silip yerine yeni değeri girebiliriz. 50 mg bizim maksimum yeni yakıtımız 70 mg'dı. 70 mg'ı girdim.
ve 1900 ile başlayarak bu kısmı seçtim. Çünkü 1900'de 70 miligram yakıta ihtiyacımız vardı. 70 miligram yakıtı yakabilmek için de 2505 milibar turbo basıncı olması gerekiyordu. O yüzden 1900'den itibaren seçip aşağı doğru çekerek hepsini 2505 milibar yaptım. Hepsini tek tek hesaplayabilirim ya da yüzdesel olarak bakıp ortalama diğer tarafları yüzdesel olarak arttırabilirim. Ortalama %8 yapıyor. Şu kısmı ve alt kısmı %8 arttıracağım. Şu an turbo haritamız hazır. Yeni yakıtımız 70 miligram. 70 miligrama göre 2505 milibar turbo basıncımız var. Yüzdesel olarak da %8 ile 10 arttı. Fark olarak da 150 milibarla 250 milibar arasında artışlarımız oldu. Turbo haritamız hazır şu anda. Turbo haritasını arttırdığımız için turbo limitleme haritasını da kontrol etmemiz gerekiyor. Turbo limitleme haritasını açıyorum. Turbo limitleme haritasında maksimum atmosfer basıncında 2400 milibar ile limitlemiş. Bizim yeni maksimum turbo basıncımız 2505 milibardı. Bu nedenle yine 1900'den itibaren seçip bu değerin biraz üzerinde artış yapacağım. 2550 diyebilirim. Yüzdesel olarak bakıyorum. 6.3, sadece şu alanda 8.3 artmış. Yani ben bütün haritayı seçip %8.3 arttırabilirim. 2600'lere çıktı. İstersen burayı düşebilirim. Düşük atmosfer basıncında turbo basıncının artmasını istemediğim için benim limitlemesinde sorun yok. Bu kadar atmosfer basıncı düşerse turbo limitlesin. Motor çekişten düşsün. Önemli olan benim için şu alan. Bu alanda da turbo haritamızdan daha yüksek olduğu için artık limitlemeyecek. Yani turbo haritalarını tamamlamış olduk. Bu videoyu burada keseceğim. Bir sonraki videoda duman limitleme haritalarıyla yakıt limitleyicilerini bitirmiş olacağız. Ondan sonra duration ve start of injection haritalarını yaparak yazılımı tamamlayacağız. Bir sonraki videoda görüşürüz.